Birkaç defa işte e, normal olan ters ilişkilere karşı tekliflerde bulundum. Yaşlı olduğundan dolayı bir takım şeyleri yapamadığı zaman yani saçımı karyolanın arka tarafına vuruyordu. Yani sert bir şekilde davranıyordu Crime bana. Stalker. Sarsıcı olaylar. Gelin 17 yaşındaydı, damat ise 70'inde. Dedesinin yaşındaki bir adamla evlendirilen genç kız inanılmaz bir dram yaşıyordu. Evlenmek zorunda kalmıştı ve gerçekler tüyler ürperticiydi. Bu garip ilişki ve ardından yaşananlar akıllara durgunluk veriyor. Olanlar öyle tuhaf ki insanın aklı almıyor. Olay Adana'da geçiyor. Gelen bir telefon ihbarı üzerine harekete geçildi. Arayan kişi istismar edildiği iddia edilen genç kızın babasıydı. İddiasına göre kızı ileri yaşlarda bir iş adamına satılmıştı. Benim gencecik kızımı, okula giden gencecik kızımı ihbar etmiş. Kürtaj ettiriyor. Zorla mı kürtaj ettirdin? Evet, böyle genç kızları zenginliğini kullanarak aris emellere sahip olduktan sonra silah tehditine ellerinden bir sürü senet alıyor. Onları borçlandırıyor. Babayla görüşmek üzere belirtilen adrese hareket edildi. Adana'da verilen adres bir cami avlusuydu. Baba camiye geldiğinde oldukça kaygılıydı. Mahalleye girildiğinde yoksulluk açıkça görülüyordu. İçeri adım atıldığında Güler isimli genç kız yaşadıklarını titrek bir sesle anlattı. İlkokul, ortaokul yani lise dönemlerinde çok başarılıydım. Takdirname, teşekkürname. Yani öğretmenleri falan, müdürler çok memnunlardı benden. Bir gün Hatice Elçin isimli biriyle tanıştı. İddiaya göre Hatice Elçin genç kızın hayatını tamamen alt üst etmişti. Ben ısrarla eve gitmek istediğimi söyledim. İşte otur kızım, yarım saat daha otur, işte 15 dakika daha otur diyerekten yani kandırdı. Kadın gelenlere ve genç kıza çay ikram etti. Bir süre sohbet edildikten sonra genç kız olduğu yere yığıldı. İddiaya göre çayına ilaç karıştırılmıştı. Güler'in anlattığına göre yaşlı bir adam kıza sahip çıkmıştı. Ayıldığında ise sinir krizleri geçiriyordu. Ben ama yine ağlamaya devam ettim. Daha sonra işte Halil evleneceğim, sen hiç merak etme, düğün yapacağım sana dedi. Zaten evlenmekten başka da niyetim yoktu. Mecburdum çünkü evlenmeye. Güler ailesine olanları anlatamadan eve onu istemeye gelmişlerdi. Allah'ın emrine ben kızınızı kendime alacağım. Kısa zamanda eşimden boşanacağım. Ve adilen kızımı çağırdım ayrı bir odaya. Kızım dedi ki baba olanla her şey oldu. Ben dedi sen dedi vermesen gitmek zorundayım. Ve o zaman anladım ki kızım ihbar edildi dedi. Düğünümde imam nikahı kıyıldı. Fakat bana söylediği tek şey ilk etapta imam nikahı kıyacağız. Aradan yani fazla geçmeden bir ay bile sürmeden resmi nikahı kıyacağız dedi. Düğün gecesi genç kız yaşadıklarına inanamadı. Dedesi yaşındaki bir adamla evleniyordu. Eşi Halil Önal ise genç kıza aldırmayıp başka kadınlarla dans etti. İddiaya göre yıllar önce Halil Önal ile Hatice Elçin arasında bir ilişki yaşanmıştı. Tüm düzenlemeler o gece Hatice Elçin tarafından organize edilmişti. Düğün için büyük miktarda para harcanmış, davetliler ise kendi istekleri doğrultusunda seçilmişti. Düğünün sonlarına doğru Güler kendini salıverdi ve gözyaşlarına boğuldu. Halil, torunu yaşındaki eşini ikna etmeye çalışırken keyifli görünmeye çabalıyordu. O gece düğün dernek kurulmuştu. Genç kızın evlendiği adam yıllardır resmi nikahlı eşinden boşanacağını söyleyen bir pamuk tüccarıydı. Üstelik adamın 9 çocuğu vardı. Şu anki resmi nikahının eşinden olan 2 tane kızı var. O kızları Ankara'da okuduğunu biliyorum. Sonraki günler genç kız için adeta cehenneme dönmüştü. İddiaya göre yaşlı adamın garip fantezileri vardı. Birkaç defa işte normal olan ters ilişkilere karşı tekliflerde bulundu. Halil Önal ilişkide başarısız olduğunda genç kıza Yaşlı olduğundan şiddet dolayı uyguluyordu. Bir takım şeyleri yapamadığı zaman yani saçımı karyolanın arka tarafına vuruyordu. Yani sert bir şekilde davranıyordu bana. Güler aylar sonra 3 aylık hamile olduğunu öğrendi.
Yaşlı adam bu bebeği istemiyordu. Hatice Elçin yine devreye girdi. Adana'nın tanınmış jinekologlarından birine gittiler. Ben kaçacaktım. Yani o dereceye geldim. Muayenehaneden lavaboya gitme manasıyla kaçacaktım. Ama gözler hep üzerimdeydi. Kaçamamıştı genç kız. İlk defa çatal dedikleri şeye yattım. Yani kendime geldiğimde canımdan bir parça gitmişti benim. Oysaki o çocuğu istemişti. İsmini bile koymuştum. Belki. Belki bereket demekti. Yarı baygın bir vaziyette bebeğini görmek istemişti. Kürtaj odasına gittim. Ben o kanı öptüm. Genç kızın annelik özlemi de sona ermişti. Benim bir parçamdı o. Her ne olursa olsun, babası yaşlı olsun, en şerefsiz insan olsun. Benim parçamdı. Canımdan can gitti benim. Adana'daki araştırmalar iddialara göre 17 yaşındaki bebeğini kendi rızası olmadan aldıran genç kızın kürtaj olduğu muayenehaneye kadar uzandı. Olayın hemen ardından Adana'nın tanınmış jinekologlarından birinin muayenehanesine gidildi. Doktor yerinde değildi ancak sekreteri oradaydı ve Güler'i tanıdığını söyledi. Geldim, Hatice neydi? İki bayanla geldik. Neydi? Hatice Elçi'yle Melike. Hatice Elçi'yi tanıyorum ben. Sizden gelmiştiniz. Önce bir gün bir geberim vardı hatırladığıma göre. Tamam. Niye hayır diyorsun? 20 günlükteydi benim bebeğim. O zaman sual değil. Doktor doğum evinde bulundu. Kürtajı Güler 18 yaşındayken yasal çerçevede gerçekleştirdiğini ve işlem öncesinde onay imzası aldığını öne sürdü. Ancak bu beyana ilişkin elinde herhangi bir resmi kayıt bulunmuyordu. Kuruluş kağıdını almadan hiçbir müdahale yapmam. Çok güzel. O zaman yani bir kaydınız olmalı. Dedikleriniz o değil mi efendim? Onu bilemiyorum. Ben mutlaka almışımdır eğer müdahale yapmışsam. Ama belli bir süre sonra onlar iptal ediyor. Oysaki Güler'in gebelik testi yaptırdığı tarih her şeyi ortaya koyuyordu. Üstelik o tarihlerde yaşının büyütülmesi de henüz gerçekleşmemişti. Genç kız o korkunç anları yeniden hatırlamış ve bir kez daha yaşamıştı. Zorunlu olarak oraya götürüldüğümü ben biliyorum. Ve yaşım 17 idi onu biliyorum. 2 defa kaçacaktım ben o muayenehaneden. Benim de beni o şekilde canıma kıyıldı. 4,5 ay boyunca yaşlı adamdan ayrı kalan genç kız sonunda mecburen barıştı. Ancak bir şartı vardı, çocuğu dünyaya getirecekti. Bunun üzerine yaşlı adam ona yeni bir ev ve araba aldı. İddialı olan ev değil, başka bir ev almıştı. O zaman zarfında 4,5 ay zarfında Mersin'den bir kız getirmiş. İsmi Ömür. Soyadını bilmiyorum. Çok güzel. Ben eve ilk geçtiğimde büyütülmüş salonda fotoğraflarını gördüm. Nişan fotoğrafları. Ve ona da düğün salonunda nişan yapmış. Kilolarca altın takmış. Ford Escort araba almış kıza. Günler sonra eve bir tebligat gelmişti. Tebligatta Ömür Hanım dava açmış Halil'e. Tazminat davası. Beni aldı mahvetti. Genç kızını aldı diye. Aynı şekilde Güler Doğrubey'i de mahvetti diye bir tebligat geldi. Tebligatı aldı eline güldü. Bunlar dedi kim oluyorlar benimle uğraşacaklarını zannediyorlar dedi. Ve o gün Halil Önal pervasızca şu sözleri sarf etti. Ben dedi kanunu da satın alırım. Bir gün Halil Önal elinde bond bir çantayla geldi. Çantanın içinde yıllardır kullanılmayan eski hesaplara ait çok sayıda çek bulunuyordu. Bu çek koçanları fabrikasında değil imam nikahlı eşinin evindeydi. İki silahlı kişi eve gelerek Halil Önal ve genç kızın ellerini bağlayıp onları etkisiz hale getirdi. Ardından çantadaki çekleri alarak kaçtılar ve bu çekleri farklı yerlerde kullandılar. Halil Önal, eşi Güler Doğrubel ve onun babası Adil Doğrubel hakkında mahkemeye başvurdu. Onları bu gasp olayını azmettirmekle suçladı. Adana emniyetinde kaldık 5 gün gasp bürosunda. Geceli gündüzlü birçok küfürler, ağız alınmayacak Tipi laflar, cezaevine giren işkence. Güler Doğrubel ve babası Adil Doğrubel 14 ay hapis yattı. Dava ise henüz sonuçlanmamıştı. Onlar cezaevindeyken Halil Önal ailesini evden atarak sokakta bıraktı. Güler Doğrubel'in iddialarını araştırmak amacıyla adı geçen kişilere ulaşılıp görüşülmek istendi. İlk olarak Halil Önal'a gidildi. Adana'nın birçok semtinde evi bulunan Halil Önal, resmi nikahlı eşiyle birlikte yaşadığı evdeydi.
Söylediniz mi efendim? Hayır. Karımı bırakalım. Sen, yarın fabrikaya gelin. Onlar vazgeç yarın. Söylediniz mi? Anladın beni. Niye kapatıyorsun suratıma? 14 tane hesabını versene bana. Halil Önal'dan sonra Hatice Elçin'in evine gidildi. Hatice Elçin iddiaları reddediyordu. Bundan sonraki durak Halil Önal'ın imam nikahlı yeni eşinin eviydi. Halil Önal, değeri 50 milyar lira olan daireyi genç kadının üzerine yapmıştı. Ancak kapı zilindeki isim hala Halil Önal'a aitti. Aykut Hanım, Güler'e sert tepki göstermişti. Kim o gittiğinde? Tanıyor musun beni? Hani ne yapsak hadi yeter. Beni tanıyor musun Ege? Güler Doğrubel, daha önce oturduğu ve Halil Önal'a ait olan daireye gitti. Kapıyı Aykut Tunç'un annesi ve ablası açtı. Güler ve ailesi evden atıldıktan sonra Halil Önal bu kez yeni eşinin ailesini aynı eve yerleştirmişti. Genç kadının annesi ve ablası ise oldukça rahat bir şekilde konuşuyordu. Mayıs'ın 5'inden beri. Bakın evde derken yılan mücadeleydi değil mi? Evet. Peki bu ülkede resmi mücadele olduğunu biliyorsunuz değil mi? Orada karısı bir şey yavrum. Aykut Hanım'ın annesi Güler için de güya üzülüyordu. Yanımdaki bu kadar değil. Kendi Değil mi? Sen de kızımdan sevda aldın. Düğünler, davullar, salonlarda bütün suvalesi döküldü geldi. Ondan sonra kız verildi. Bizim kızımız ayağıyla gitmedi. Araştıran ekipten davacı olduğunu belirtmişti ve bu durum açıkça hissediliyordu. Halil Önal evinin kapısına gidip bilgi almaya çalışılmasını haneye tecavüz olarak yorumlamıştı. Yine itiraf çekse öldürürdü onu. Kapımda tabii. İşte bir şey olmaz. Tabii o falan yanınca sen benim kafama geliyorsun izinsizle. Seni öldürürsem ne olur yani? Çocuğunuz oldu mu sizin efendim? Hayır. 72 yaşındaki adam sorulara ilginç yanıtlar verdi. Yaşananları evlenmesine aracılık eden Hatice Elçi'nin bir komplosu olarak değerlendirdiğini söyledi. Karıştıranlar. Kiraçı. İşte evdeler. Arabalarla aldılar. Bunu sonra yeriz beraber. Anladın mı? Anladın mı silahım yok mu şimdi? Başına girer. Halil Önal o dönemde Güler'in yaşının küçük olduğunu bildiğini kabul etmişti. Gerçeği değil ki bunun yaşı ufak. Bunu evine almak bile suç. Babası madem böyle değil, serseri değilmiş. Şikayet atıyorsun, bağlı koydun işte. O zaman küçük işte 17 yaşındayım diyor. İmam nikahıyla ilgili sorulardan kaçıyordu. İmam nikah meselesini tarif eder. Halil Önal birçok kızla ilişkiye girdiğini doğrulamış ve bunu doğal karşıladığını ifade ediyordu. Sözler var, yine gözden tadına dağılıyor. Böyle güler. Yani kaç tane? Gencecik yaşında pek çok acı yaşayan Güler, yaşadığı yoksulluğa isyan ediyordu. Kötülük görmez. Yoksulluk. Paranın olmayışı. Arkanın olmayışı. Genç kızın döktüğü gözyaşları yürek burkuyordu. Tutunacak bir dalım yok. Hiç kimsem yok. Beni kurtarmanızı istiyorum. Bana yardımcı olun. Güler sıcağı sıcağından yardım istiyordu. Haberin yayınlanmasından tam 5 ay sonra genç kadınlardan biri Adana Adliyesi'ne giderek Halil Önal hakkında suç duyurusunda bulundu. Davacı taraf bu sıcağı programında yayınlanan bir haberi delil olarak gösterdi. Ondan dedi ki bu davalı şahıs başkalarıyla da benim müvekkilimle yaptığı gibi dini nikah yaparak beraber yaşayarak onları da mağdur etti. İşte bununla ilgili bir programda sıcağı programında yayınlandı. Dolayısıyla bu yayınlanan programı oradan isteyip baktığınız zaman biz bu iddiamızı göreceksiniz doğru olduğunu denildi. Ve yargılamanın da 24 Temmuz günü saat 9.35'e Adana'nın duyarlı Cumhuriyet Başsavcısı sıcağı sıcağına programında yayınlanan haber üzerine basın savcılığı aracılığıyla bir dizi tahkikat başlattı. Programın muhabirinin de ifadesine başvuruldu. Basın savcılığı çok yönlü soruşturmasına devam ediyor. Güler Doğrubel yaşadıklarının şokunu hala atlatabilmiş değil. Ne kadın haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu ona sahip çıktı ne de toplum destek oldu. Haber yayınlandıktan sonra iletişime geçen Hatice Elçin, Halil Önal'a gösterdiği iyi niyetin kurbanı olduğunu ifade etti ve yaptıklarını basit bir çöp çatanlık olarak gördüğünü belirtti. Halil Önal'a mağdur ettiği genç kızlar tarafından davalar açıldı. Güler'in yaşadıkları genç yaşta karşılaşılan karanlık gerçeklerin sadece küçük bir parçası.
Toplum olarak böyle dramların önüne geçmek, mağdurlara destek olmak ve adaletin tam anlamıyla işlemesini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu hikaye sessiz kalanlara, görmezden gelenlere güçlü bir çağrıdır.